Evet dostlar, katılmanızı bekliyorum. Sıla Deveci hoş geldin. Merhaba. Nale İmanlı merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sevinç Aydın ne güzel eller. Pembiş pembiş. Hoş geldin. Banu Kabaş merhaba. 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 Ee, Biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar gelsinler. Rahin geldi. Peki, Servin içi sağlam. Ay Yıldız merhaba kardeş. Adana'dan selam diyor Servin. Peki aleykümselam. Ay Yıldız'a da aleykümselam. Akstuna, Galasvil merhaba. Güner Eliyeva. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen beğen yapın. Sonra unutursunuz. Peşin peşin beğen yapın. Abone olmayanlar varsa aranızda lütfen abone olsunlar. Bu arada uzun zamandır yabancı dilde altyazı girmem isteniyordu videolarıma. Onu hallettim arkadaşlar. Her video yayınlandıktan sonra İngilizce, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Arapça altyazılar girilecek. Geriye dönük olarak da videolara yabancı dilde altyazılar girilmeye başlandı. Bundan sonra da saydığım lisanlarda altyazılar girilecek. Eğer başka dil isteği de olursa altyazı için onlar da yapılır. Yayın mekanı değişmiş diyor Sıla Deveci. Dışarıda çok rüzgar var arkadaşlar bugün. Kağıtlarımın falan dağılmasını istemiyorum. Dolayısıyla içeriye geldim. Pakistan'a çok selamlar Zeysan. Pakistan'dan yazıyor. Naile İmanlı merhaba. Süreyya. Eşim nerede? Denizde Şebnem. Şebnem Hidayet'le oğlumla denize gitti. Ay Yıldız bence Mert Afra onu aklasın diye onu arar. Öncesinde hep öyle oluyordu. Konuşacağız. Mert Afra'yı konuşacağız. Güner Eliyeva içeri de güzel diyor. İçerisi de güzel, dışarısı da güzel. Alketa Albanya'dan selam diyor Alketa. Bu arada içeriden yayın yapmanın ışığı ayarlamam lazım. Evet, şimdi tekrar ayarlandı. Ay Yıldız Mert Paki çok tepki aldı. Onu kapamak için Afra'yı arıyor. Nilay Demirtopuz, Bilal abicim selamlar. Ben 2 gündür evde yokum. Anneannem yorum yapamadı. Şimdi selam söylüyor. Çok selamlar anneannene. Çok selamlar Nilay. Öp anneanneyi. Koklaya koklaya öp. Sıla Deveci, sizi Afram fanları çok takip ediyor. Bütün dünyada acayip fanlar var. Onlar da sizi takip ediyor, merak ediyor. Peki Sıla Deveci, Afram fanlarına ve yurt dışından yazan diğer takip eden diğer dostlara açıklamada da mesaj yazdım. Size sorarlarsa da söylersiniz. Artık altyazılar, yabancı dilde altyazılar aktif oluyor. Son 2-3 videoyu altyazılı hale getirdi arkadaşlar. Bundan sonra da hep altyazılı olacak yüklendikten sonra. Mert Afra belki beraber reklam teklifi gelmiştir bilemedim diyor. Onlara çok beraber reklam teklifi geldi arkadaşlar. Hiç oynamadılar, oynamak istemediler. Bu bir strateji, ayrı ayrı öne çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla ayrı ayrı yürümek istiyorlar. Bir dizide beraber oynadılar diye birlikte, iş olarak birlikte anılmak doğru değil. Onlar Zeki ile Metin değil ki, anlatabiliyor muyum? Yani Zeki, Alasya, Metin Akpınar ya da işte başka öyle çiftleri aklınıza getirin. Onlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bu arada karısını öldüren
Karısının dünyalar güzeli Sinem ya. Ne güzel kızdı o. 27 yaşında Trabzon'da. Boşanmak istediği kocası evine girdi. Gece kalleşçe onu tabancayla vurdu, öldürdü. Dün konuşmuştuk, anlatmıştık. Dünyalar güzeli Sinem'in katil kocası olaydan sonra da motosikletine atlayıp kaçmıştı. Nasıl da kibirli bir insan. Nasıl da tepeden konuşan bakan bir insan. Paylaşımlar yapıyordu. Sinem'i tehdit ediyordu isim vermeden. İşte ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Hatırlıyor musunuz? Dün konuşmuştuk ve cinayetten sonra kaçtı ama nereye kaçarsan kaç. Türk polisi yakalar. Nitekim polisler onu Sinop'ta buldu. Sinop'ta buldu bir arazide, ağaçlık, ormanlık bir arazide çadır kurarken gece enselediler. Özel harekat timleri gitti. Onu enselediler, yakaladılar. Arkadan kelepçelediler ve cinayeti işlediği Trabzon'a geri getirdiler. Bugün Trabzon'a geri getirildi ve şimdi Türk adaleti karşısında hesap verecek. Dilerim hapislerde çürürsün Ali Eren Som'un dünyalar güzeli karını Sinem Somun'u senden boşanmak istediği için öldürdün. Ya benim olursun ya mezarına. Öyle demişsin karına. Sıkmadan evvel öyle iddia ediliyor. E, Benden boşanamazsın. Bu ne biçim bir şeydir yani bir dünya görüştür. Ne biçim insanlıktır bu. Senin malın mı o ya? Sen onu satın mı almış oluyorsun? Tapusunu mu almış oluyorsun kadın seninle evlendi diye? Senin gibi bir karaktersizle yaşamak istemediği için boşanmak istemiş. Gayet doğal. Kadına şiddet uygularsan, bağırırsan, çağırırsan boşanmak ister tabii ki. Onun karşılığında kadının canını almak senin hakkın mı ya? Var mı böyle bir şey ya? Şimdi hapislerde çürü, ömür boyu çürü. İdam olmadığı için müebbet hapise çarptırılacaksın. Tasarlayarak işlediğin için de ağır müebbet, ömür boyu hapistesin, çıkamayacaksın. Ve tanımamak için de saçını kestirmiş, sakalını, bıyığını kestirmiş pis adam. Ne yazık ki böyle bir acı olay yaşandı ve dün de toprağa verildi zavallı Sinem ama çok şükür olayın üzerinden bir gün geçti geçmedi katil koca Türk polisi tarafından enselendi. Ve Güzide Duran'ı anlatmıştık dün arkadaşlar. Güzide Duran boşanmadan kocasına ihanet ediyor diye Beşiktaş eski başkanı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'la aşk yaşıyor. Bir de Yunan adalarına gidip orada el ele pozlar paylaşıyorlar filan. Oradan görüntüler paylaşıyorlar. Ya önce kocandan boşan ya. 2 tane çocuğun var senin ya. Önce ve ikisi de çocukların annelerinin bu durumundan çok rahatsız. Annelerin babalarıyla uzun zamandır telefonda tartışmasından, yan yana gelince birlikte tartışmalarından çok rahatsız. 2 çocuk da. Çocuklar her şeyin farkında. Kız oldu 16 yaşında ve kız annesiyle görüşmüyor sırf bu yüzden. Düşünebiliyor musunuz? Git boşan ne yaparsan yap. Güzde Duran dün Roma'ya gitti. Kocası Roma'da yaşıyor çocuklarıyla. Adnan Aksoy. Çok beyefendi bir iş adamı. Kendisiyle görüştüm bundan birkaç ay evvel. Çok beyefendi. Ve Güzde Duran'ın da zamanında çok sevmiş karısını. Çok kaliteli bir insan. Çok kaliteli bir insan. Ve adam Roma'ya gidiyor Güzde Duran dün değil evvelsi gün çocuklarını görmeye ve orada kocasıyla kavga ediyor. Tartışıyorlar, kavga ediyorlar kocasıyla ve Adnan Aksoy karakola başvuruyor. Mahkemeye başvuruyor. Uzaklaştırma kararı alıyor İtalya'da Güzde Duran'dan, karısından. Hani bu ünlü televizyonda yarışmada jüri üyesi olan ünlü modelden, mankenden bahsediyorum. Güzde Duran'dan bahsediyorum. Kocasının ifadesine göre kocasının üzerine yürüyor. Sözlü ve fiziki saldırıda bulunuyor. Tabii ki bunu ispat etmiş Adnan Aksoy böyle olduğunu ki İtalyan mahkemesi 1 ay uzaklaştırma vermiş Güzde Duran'a. Adnan Aksoy'a kocana yaklaşamayacaksın ve ona hiçbir şekilde hiçbir
aletle, telekomünikasyonla ulaşamayacaksın, aramayacaksın. Onunla ilişkini tamamen koparacaksın 1 ay süresiyle diye Güzde Duran bakalım bu kararla ilgili olarak bir açıklama yapacak mı? Henüz hiçbir açıklama yapmış değil Güzde Duran. Ne kadar acı ya. İnsanların boşanmadan bir başkasıyla ilişkiyi yaşaması ve bunu da böyle yüzüne gözüne bulaştırması. Kenan Doğulu ile Beren Saat'in Justin Timberlake konserinde tribünde öpüşürken fotoğraflarını gördünüz mü arkadaşlar? Sanki yeni sevgililermiş gibi. Halbuki 13 yıldır birlikteler, 11 yıldır karı kocalar, 13 yıldır beraberler. Sanki daha yeni flörtleşiyorlarmış gibi dudak dudağa öpüşüyorlar. Aşkın ömrü 3 ay diyenler, birkaç sene diyenler nerede? Burada mı? Hani aşk bu kadar uzun sürmezdi. İnsanların içinde, toplumun içinde öpüşecek kadar kendilerini tutamadıklarına göre bunlar gerçekten aşık hala birbirlerine. Siz de diyorsunuz. Yaşar Çindemir, sen de hoş geldin. Serpil Zeli, Miray kaprisli değil diyor. Miray Daner'den mi söz ediyorsun? Banu Kabaş, Afram diyor. Şemnem Keçecioğlu, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Melek Durmaz Aksaray'dan aleykümselam Melek. Sağ ol Melek, iyiyim. Sen nasılsın? Erhan Yağmur, Sabihu Mehmedov. Merhaba, Nuray Yaylacı. Eşler arasında saygı çok önemli. Kendine saygısı olmayan kimseye saygı duymaz. Bunun erkeğe kadını yok. Nuray ne kadar doğru söylüyorsun. Erhan Yağmur diyor ki öper karısı size ne diyor. Erhan Yağmur öper diyor. Karısı size ne diyor. Erhan insanların garibine giden şu ya. Yani bekleyebilir evde öper. Senin karın 11 yıldır da karın. Demek ki dayanamıyor ikisi de. İkisi de dayanamıyor demek ki. Bir sevgileri, aşkları içlerinden taşıyor ha. Öyle mi? Yani kendilerini frenleyemiyorlar. Sevgilerini, birbirlerine aşklarını göstermek için Kenan Doğulu ile Beren Saat kendilerine fren koyamıyorlar. Binlerce kişinin içinde Justin Timberlake konserinde tribünde ayakta bir de onlar. Diğerler insanları oturuyor. Dolayısıyla dikkatle çekiyorlar. Dudak dudağa öpüşüyorlar. Duruyorlar, öpüşüyorlar. Duruyorlar, öpüşüyorlar. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Ezgi Mola'nın kocasını vurdular. Boşandığı kocasını vurdular. Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı Çeşme'de mekanlar işletiyor. Ünlü mekancı, ünlü işletmeci Mustafa Aksakallı'nın dün gece Alaçatı'da işlettiği mekana 2 tane Külhan Bey geliyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar masada, içki içiyorlar. Alkol aldıktan sonra da sağa sola taşkınlık çıkarmaya başlıyorlar. Sağa sola sataşmaya başlıyorlar. Kendilerini uyarmaya gelen garsonlara da kaba kuvvet uyguluyorlar. Dayılık yapıyorlar ve kavgaya dönüşüyor iş. Silahlar çekiliyor. Adamların üzerinde silah da var. Silahlar çekiliyor ve sıkılıyor. Biri ağır, 7 kişi yaralanıyor. Bir kişi sizlere ömür rahmetli oluyor. Mustafa Aksakallı'yı da mekanın sahibini de ayağından vuruyorlar. Mekanın işletmecisi Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola'nın boşandığı kocası ve çocuğunun babası. Çocuğunun babası. Müşteriler camlardan atlayıp kaçıyorlar. Müşteriler çığlık çığlığa arkadaşlar. Duvarlardan, camlardan atlayıp kaçıyorlar. Şimdi bu olay ne diye bana sorun, ben de söyleyeyim size ne olduğunu. İnanın polisle ilgili verilen ifadeleri okudum. Ne bu sıkanları tanırım. Ancak bu bizim yıllar önce İstanbul'da şehir mafyasının kullandığı bir yöntem. Eğlence mekanlarını haraca bağlamak için.
Giderler bir eğlence mekânına normal müşteri gibi 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi yerler, içerler, alkolü alırlar. Giderken niyetleri bellidir. Orada maraza çıkarmak, olay çıkarmak, orayı güvensiz bir yermiş gibi müşterileri korkutarak göstermek. Bu mafyanın bir taktiğidir. Orada büyük bir gürültü, büyük bir patırtı, silahlar filan. Vay burası böyle bir olay. Olay yeri demek ki burası can güvenliği olmayan bir mekan, restoran. Orada büyük bir olay çıkarıp müşterileri kaçırmak ve oranın namını çıkarmak. Oraya giderseniz silahlar patlıyor, gitmeyin oraya şeklinde. İnsanlar korksun, mekan iş yapamasın. Ya da bize güzel bir haraç versin, işini yapmaya devam etsin. Hiç gürültü patırtı da çıkarmayız bir daha. Bilakis orayı koruruz, kollarız. Orada bir daha böyle olayların, başkalarının gelip olay çıkarmasını da engelleriz. Sen abi bize oranın valesini de ver. Biz oradan kollama görevi yaparız. Gözleriz orayı. Bu mafyanın bir taktiğidir arkadaşlar. Bunlar giderek, bilerek gittiler oraya. Bu olayı çıkardılar. Burası da çok ünlü bir mekan demek ki. Gitmedim, görmedim, bilmiyorum. Benim Bodrum'um var. Bodrum varken ben Rüzgarlı Çeşme'yi ne yapayım? Kalabalık Alaçatı'yı ne yapayım? Gitmem ben oralara. Zamanında çok gittim oralara, bıktım. Rüzgarından bıktım Çeşme'nin. Alaçatı'nın bir caddesi var, başka bir şey yok Alaçatı'nın. Yani bu mafyanın bir taktiği arkadaşlar. Mekanı haraca bağlama taktiği. Dolayısıyla şimdi bu orada adam ölmesi kötü oldu tabii. Birisi öldü. O çok kötü oldu. Bu 2 kişiden kim sıktıysa belli olur o tabancadan. O ölen adama kim sıktıysa o hapiste yatar. Ona da bakarlar hapiste. Ama ne yazık ki 2025 yılındayız. Hala bu şehirlerde, hala bu turistik ilçelerde mafya böyle işler yapabiliyor. Böyle gözdağı verebiliyor. Hala mafya olgusu var. Çok acı, çok acı. Yani ondan sonra vay niye turist gelmiyor, vay niye işletmeler zarar ediyor, esnaf niye iş yapamıyor filan falan. Çeşme'de çok büyük rant var. Senede 3 ay. Bodrum'da çok büyük rant var. Senede 3 ay. Dolayısıyla işte bu tür yasa dışı örgütler oralara göz dikiyorlar. Oranın gelirinden haraç almaya, pay almaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Orada Çeşme'de polis teşkilatımız var. Neden bu silahlı adamlar içeriye girebiliyorlar? Nasıl girebiliyorlar? Bir restorana silahla, üzerindeki silahla insanlar nasıl girebiliyor ya? Yok mu sizin üst araması yapan orada cihazlarınız? Olur mu böyle bir şey ya? Her gece milyonlar kazanıyorsunuz siz mekanlar. Yani sormak istiyorum şimdi mekanın işletmecisi Ezgi Mola'nın boşandığı kocası Mustafa Aksakallı. Çok geçmiş olsun kardeşim. Bu adamlar buraya silahlı nasıl gelebiliyor? Yani buna nasıl müsaade ediyorsunuz? Kapıda cihazlarınız yok mu? Üst araması yapılmıyor mu? Geçmiş olsun. Mert ve Afra ile ilgili gelişmeleri soruyorsunuz. Konuşacağız. Konuşacağız. Banu Kabaş ben gördüm diyor. Mis biri açıklasın diyor. Miray'la sevgili bile değiller diyor Mis. Saçmalamayın diyor. Kaç yaşında Miray diyor. Miray'ın menajeri kim? Mert'in bir çocuğu yoktu. Ne oldu ya? Ne çocuğu? Çocuk nereden çıktı? Noelma. Bomdiel for Espanyol. Espanyolca diyor. Çevirme var mı diyor herhalde. Evet, bütün dillerde arkadaşlar Türkiye'deki dizileri merakla izleyen yabancı takipçilerin, yabancı seyircilerin dillerinde videolarımız çeviri yapılıyor. Yayın bittikten sonra İspanyolca, İngilizce, Arapça, Rusça, Portekizce çeviriler hemen 2 dakika içinde gerçekleşecek. Akile Kabaca merhaba. Beğen yapıyor musunuz bu arada? Beğen sayısı çok az. Neden böyle beğen sayısı az oluyor benim yayınlarımda anlayamıyorum ya. Abone olan
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan arkadaşlara. Abone olmadan yayınlarımı izleyen arkadaşlardan ricam lütfen, kanalıma abone olarak izleyin, olur mu? Bizler ne kadar, genişlersek, ne kadar büyürsek, yayınlarımız o kadar daha güçlü olur ve o kadar daha kaliteli, daha çok insana hitap eder, daha kaliteli yayınlar hazırlayabiliriz. Şimdi nereden çıktı bu çocuk mevzucu? Kimin? Mert Ramazan Demir'in çocuğu mu var? Nereden çıktı? Niye yazıyorsunuz böyle şeyler? Arkadaşlar gerçeğe dayanmayan, kanıtı olmayan şeyler yazmayın buraya. Tarçın neredesin? Burada mısın? Tarçın burada. Tarçın, yayına gelir misin? Tarçın, seni görmek istiyorlar. Gel yayına. Tarçın, ya ellerin köpekleri neler yapıyor? Sen bir yayına gelmiyorsun Tarçın. Tarçın ya. Ben de seni gezdirmeyeceğim artık arabayla. Kapatma. Melek Durmaz diyor ki evinizin manzarasına bayıldım Bilal abicim diyor. Kapatmaya gelin, buyurun gelin misafirimiz olun. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Kapatma nerede? Kapatma nerede? Zehra Altay her sene Temmuz'da Afra Mert ayrılıyor. Özellikle Temmuz ayı neden acaba? Bak takip ediyor Zehra. Zehra takip ediyor, not almış. Her sene Temmuz'da ayrılıyorlar diyor. Ay Yıldız da diyor ki Bilal abi diyor bir deli kuyuya taş attı, hepimiz atladık diyor. Yani Güzde Duran'ı da konuştuk arkadaşlar. Alaçatı'daki geceki olayı da konuştuk. Mafyanın gerçekleştirdiği. Edis'le Dua Lipa'nın videolarını izlediniz mi? Ne kadar tatlılar değil mi? Edis'le Dua Lipa'nın ortak noktası ne? Kim bilecek? Edis'le Dua Lipa'nın ortak noktasını bilen arkadaşı yayınıma alacağım. Hafta içinde bir gün onunla canlı yayın yapacağım. Ediz'le Dua Lipa'nın ortak noktası. Ay Yıldız, Bilal abi geç kaldın geriye bak. Geç kaldın geriye bak. Ben anlatıyordum, konu anlatıyordum. Ben yeni geldim de hangi konuları konuştu ben yetişemedim diyor Ayfer. Ayfer videoyu izle sonra, olur mu, bittikten sonra. 3-4 konu konuştuk senden önce. Sadun Akıl, İnşallah Mert ile Afra barışırlar. Selam Onur Akay'a. Onur Akay'a selam. Onur Akay şu anda Yunanistan'da. Midilli adasında. Pazartesi günü dönecek ve pazartesi günü inşallah akşam 18'de canlı yayın yapacağız Onur Akay'la. Sıla Deveci bayıldım onlara diyor. Edis'le Dua Lipa'nın, dünya yıldızı Dua Lipa'nın ortak noktası ne? Ha, Kapadokya. Melek Durmaz. Canım çok teşekkür ederim. İnşallah Melek Durmaz. Canım Melek Durmaz, Kapadokya'ya gelin misafirimiz olun diyor. Peki Tarçın'ı getirsem Kapadokya'ya, Tarçın kalabiliyor mu otelde? Köpek misafir alıyor musunuz Melek Durmaz? Ay Yıldız, Onur Akay'ın ajanını değiştirse ona yalan haber veriyor galiba. Yo. Ay Yıldız, Onur direkt kendilerinden aldı bu bilgiyi. Tuğba Okay, Mert yeni sevgilisinden ayrıldılar mı? Valla şimdi Mert'in düşüncesi Afra Saraçoğlu'yla barışabilmek. Dua Lipa ile ilgili sorumu cevaplandıran olmadı. Demek ki kimse bilmiyor. Edis'le Dua Lipa'nın ortak noktasını şimdi söylüyorum. Neredeydi onların şeyi? O video çekilen Kosova'da Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'ne gidiyor Ediz buradan. Dua Lipa da biliyorsunuz anne, babaanne, anneanne herkes Kosovalı. Dua Lipa gerçi Londra'da dünyaya geliyor ama kökenleri Kosova. Kosova'dan Londra'ya göçmüş anne babası Dua Lipa'nın. Dolayısıyla ve Londra'da müzik eğitimi alıyor ve 13 yaşından sonra da Allah yürü ya kulum diyor. Çok sağlam bir müzik kulağı var. Çok güzel bir sesi var. Eğitimle de pekiştiriyor ve kelimenin tam anlamıyla hayat ona çok güzel bir gelecek hazırlıyor. Dua Lipa
Sadece İngiltere'de değil, kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok seviliyor. Amerika'da o kadar çok seviliyor ki 3 tane Grammy ödülü alıyor bugüne kadar. Grammy ödülü biliyorsunuz dünyada müzikte en zirvede top olanlara, en zirvede olanların alabildiği ödüller. Sadece sanatçı olarak değil, dans ederek de bunu kazanıyor. En iyi dans performansı Grammy'si de almayı başarıyor. Çok yetenekli bir sanatçı Dua Lipa ve dünya starı. Konserlerini 75-80 bin kişi statlarda izliyor. Dünya turnelerine çıkıyor. İstanbul'a da gelse keşke, gelmeyi çok istiyor. Edis onu davet etti. O dün hani sarıldılar birbirlerine falan. Orada İstanbul'a davet etti. Gelmeyi çok istediğini söyledi. Türkiye'ye gelmeni çok isterim. İstanbul'da seni görmek isteriz dedi. Çok yakında geleceğim. Gelmek için can atıyorum dedi Dua Lipa. Dua Lipa'nın hayranlarından biri de şu anda canlı yayını sunan Bilal Özcan. Çok takdir ediyorum kendisini. Allah yürü ya kulum demiş ona da. İnşallah daha büyük başarılara, daha büyük başarılara. Şimdi şöyle size sordum ya, Dua Lipa ile Edis'in ortak noktası. Ha şunu da söyleyeyim. Dua Lipa'nın ismi Dua ne demek? Dua Lipa Kosovalı dedim ama Arnavut kökenli. Arnavutluk biliyorsunuz Kosova'da Arnavutlar çok çoğunlukta, büyük çoğunlukta. Arnavutluk vatandaşı olmuştu bundan 3 sene evvel. Zaten doğduğu için İngiltere'de İngiliz vatandaşı. Arnavutluk vatandaşı olmuştu kökenlerinden dolayı. Hakkı anne babadan dolayı. Kosova vatandaşı daha yeni oldu. Kosova Cumhurbaşkanı, bayan bir cumhurbaşkanı var onların. O kendisine törenle vatandaşlık beratı verdi. 3 ülkenin vatandaşı Arnavutluk, İngiltere, Kosova. Babaannesi, nineleri, dedeleri hepsi Arnavut. Senin ismin Dua olsun demişler doğduğu zaman babaannesi. Dua aşk demekmiş Arnavutluk dilinde. Babaannesi koymuş ismini. Dua Lipa, Dua aşk anlamına geliyor. Lipa da soyadı. Şimdi Edis'le Dua Lipa'nın ortak noktasını söyleyeceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Dua Lipa İngiltere'de doğdu ve İngiltere vatandaşı. Edis de İngiltere'de doğdu ve Edis de İngiliz vatandaşı. Hem Türk vatandaşı hem İngiliz vatandaşı. Edis niye Dua Lipa gibi dünya starı olamadı? Onların tanışıklığı Londra'dan. Londra'da bir iki ortak etkinliğe katıldılar demek ki. İkisi de İngiliz vatandaşı. Yani birbirlerine ne kadar samimi. Sanki 40 yıllık dost gibi videoda görüyoruz ya. İkisi de İngiliz vatandaşı. Londra'da demek ki böyle ortak konserlerde falan karşılaştılar. Bir iki davette karşılaştılar, tanıştılar, yakınlaştılar. Edis olamadı dünya starı. Çünkü Türkiye'ye getirdi onu anne babası. Edis'in annesi Londra'da bir restoran işletmecisi. Babası da orada BBC radyosunda çalışıyor. Evleniyorlar, Edis dünyaya geliyor. Edis 2,5 yaşındayken de oğlumuzu Türkiye'de büyütelim, ana vatanımızda büyütelim diye İzmir'e gelip yerleşiyorlar. Tabii Edis de burada lokal sanatçı oluyor. Buradan artık dünyaya açılmaya çabalıyor ama çok zor. Eğer o İngiltere'de bu yetenekle İngiltere'de Dua Lipa gibi İngiltere'de yaşasaydı, devam etseydi o da belki bir dünyaca ünlü bir şarkıcı olabilirdi Edis'te. Ortak noktaları ikisinde İngiliz olması, Londra'da doğmuş olması dedikten sonra mesajlarınıza bir daha bakacağım. Nale İmanlı çünkü Türkiye'ye yaşadı. Elif Arnavutlar iyi olur. Arnavutlar çok iyi olur ya. Arnavut gelinlerini ben bizim Karadenizli hanımlara benzetirim. Arnavut hanımlarını. Karadenizli hanımlar inatçı olur. Arnavut hanımı da inatçı olur. Karadenizli hanım mert olur. Arnavut hanım da mert olur. Karadeniz erkeğini konuşmak istemiyorum. Çünkü onlarda beğenmediğim çok özellik var. Çok özellik var. Ama hanımları hakikaten Karadeniz hanımları hem çok güzel yemek yaparlar hem yuvasına sahip çıkar, eşine sahip çıkar. Arnavut hanımları da öyledir. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Gerçekten iyiler. Buradaki Arnavutlar iyiler. İyi insanlar tabii canım. Çok güzellerdi. Çok sıcak. Yanıyorum diyor. Yanan kim? Naile İmanlı.
Nail'e 112 ara, ambulans iste, şey iste, itfaiye iste, hortum sıksın. Nasıl yanıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Evet arkadaşlar. Bu arada dilerseniz özel takipçim, özel abonem, özel üyem olabiliyorsunuz. Bunun için benim YouTube kanalımda, YouTube sayfamda katıl butonuna basmanız ve ondan sonraki yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Eğer benim özel takipçim olursanız sosyal medyada sizinle bağlantı kuruyorum, karşılıklı takipleşiyoruz. Sizin bir rozetiniz olacak, görünür bir bağlılık rozetiniz olacak. İsminizin önünde, hani bu yorum yazarken isminiz yazıyor ya, isminizin önünde bu rengarenk rozet görünecek devamlı. Yorumlarda ve canlı sohbetlerde bağlılık rozeti gözükecek. Sosyal medyada bağlantı kuracağımı söyledim. Yanıt önceliğiniz olacak. Mesajlarda, yorumlarda yanıt önceliğiniz olacak. Sizlerle haftada 2 kez özel canlı sohbet yapacağım ve sorularınızı face to face, yüz yüze cevaplandıracağım. Sizlerden çok sık şekilde yayınlardan bahsedeceğim. Adlarınızı, yorumlarınızı ve sorularınızı okuyacağım. Özel üyelerin bu şekilde ayrıcalıkları oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Bu arada süper etiket ve süper chat de alabiliyorsunuz dedikten sonra manifesti seviyor musunuz, beğeniyor musunuz, biliyor musunuz, tanıyor musunuz manifest kızlarını? 6 kızdan kurulu e, pop müzik, R&B müzik grubundan haberiniz var mı arkadaşlar? Manifest grubu önceki gün İstanbul'da İstanbul Festivali başladı Yenikapı'da. Orada bir kere daha sahneye çıktı. Orada bir kere daha İstanbul'un karşısına çıktı ve çok beğeniliyorlar. Bu 6 kızı idare etmek ne kadar zor ya. Onların menajerlerinin, onların yapımcısının Allah kolaylık versin. 6 kızla ilgilenmek tek tek. Onların kostümleri, işte çalışma saatleri, çalışma durumları, basınla ilişkiler çok zor. Menajerler, organizatörler bir tek sanatçıyı zor idare ederken 6 kızla birlikte iş yapmak. Bu arkadaşlar manifest nereden çıktı diyeceksiniz. Neden böyle parlak elbiselerle ilginç şovlar yapıyorlar diyeceksiniz. Ben bir taneyle ilgilenemiyorum, zorlanıyorum diyor Elif. Zerina Haysi. Arkadaşlar Kore popu diye bir olay var, bir gerçek var. Biliyor musunuz, takip ediyor musunuz? Kore'deki pop müzik gelişmelerini takip ediyor musunuz? Bambaşka, pırıl pırıl, rengarenk, çok çarpıcı bir eğlence etkinliği Kore'de pop müzik arkadaşlar. Koreografiler, yüksek tempolu müzikler, senkronize gruplar, danslar, çarpıcı sahne kostümleri ve çarpıcı sahnedeki ledler Kore'de bambaşka ve onları izleyen seyircilerin de hep birden e, hep beraber dans etmeleri, seyircinin de sahneye uyumu, alkışlarken bile bir bütün olması Kore'de bambaşka pop müzikte bambaşka bir sistem, bir insanları cezbeden, insanları etkileyen bir sahne şovu gerçekleşiyor. Her sanatçının, her grubun Kore'de çok büyük, çok özel, çok çarpıcı etkinlikleri var. Manifest de Kore'deki bu gelişmelerden ilham alarak kurulmuş ve oradaki gruplara benzetiliyor. Onlar gibi. Daha evvelden sizler hatırlamazsınız. Cici Kızlar vardı bundan 35 sene evvel. Cici Kızlar ilk kız grubu, müzik grubu. Son zamanlarda işte bundan 20 sene evvel hepsi vardı. Değil mi? Dağıldılar sonra. Ama Manifest 6 kişi ve bambaşka, çok daha dinamik, çok daha e, enerjik ve hepsi sahnede insanın gözünü alan bir
etkileyici koreografi içinde, etkileyici şov içinde ve, dansta da, vokalde de çok başarılılar. Çünkü, öğrendiğim kadarıyla sürekli olarak çalışıyorlar. Yakında, sonbaharda Türkiye turnesine de çıkıyorlar. Ankara'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Bursa'dan çok istek var Manifest grubuyla ilgili. Oralara gidip konser vereceklerini duydum arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Aşk mücadele ister. Mücadele olmazsa o aşk yürümez. Aşk muhabbet sever. Muhabbet olmazsa çeker gider. Aşk empati sever. Empati, tarafların empati yapması gerekir. Sadece kendisini değil, karşısındakini de düşünmesi gerekir. Lütfen beğen yapar mısınız ya? Beğen nerede kalmış, beğen sayısı? Beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorsanız yapmayabilirsiniz elbet ama yeni gelen arkadaşlardan eğer beğeniyorsanız lütfen, beğen sayısını biraz güçlendirin. Ve aşk tek başına yaşanmaz. Aşk, 2 kişiyle yaşanır. Sevda 2 kişiyle yaşanır. Karşılıklı, sevgi karşılıklı olur. Sevgili, bir diğerine sevgili dersin. Yani tek başına ben sevgiliyim diye ortaya çıkamazsın. Dolayısıyla partnerin olmazsa bir ilişki söz konusu olmaz. Son zamanlarda Afra Saraçoğlu'nun yaşadığı buydu. Tek başına gözüküyordu. Tek başına İstanbul'da. Sevgilisi Londra'da. Oraya gidecek, gitmeyecek. Ne zaman gidecek? Gelecek, birlikte tatil yapacaklar. Hep konuşulanlar buydu ama, insanlar onların birleşmesini, kavuşmasını beklerken ne yazık ki arkadaşlar, hepimizi, herkesi şok eden bir olay yaşandı ve, Mert Ramazan Demir Bodrum'da, bir plajda, bir tatil köyünde bir kızla öpüşürken yakalandı. Ondan sonra da tabii ki artık hiçbir şey eskisi gibi olamadı. Pardon, bir saniye. Tuğçe arıyor. Tuğçe, yardımcım Tuğçe. Tuğçe, YouTube'dayım, yayındayım, canlı yayındayım. Biraz sonra dönerim. Evet. Ve herkes çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük. Herkes çok üzüldü. Üzüldünüz mü siz de? Hepimiz çok üzüldük. Yani, sonrası ise tam bir kaos. O kız kimdi? Şu muydu? Bu muydu? Şuyun kızı mıydı? Buyun kızı mıydı filan. Pek çok şey söylendi. Ben de söyledim. Mert'e de kızdım. Çünkü, ben de herkes gibi güzel haberler bekliyordum onlardan ama şok oldum. Sizler de şok oldunuz ve artık barışma gerçekleşmez, barışma olmaz diye düşünürken, Onur Akay'ın dün bana söylediği gerçek, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu arayıp ona ulaşmaya çalıştığı ve bunu da, Onur Akay'a söyleyen bizzat Afra Saraçoğlu'nun kendisi. Afra Saraçoğlu'nun da, Mert Ramazan Demir'e hiçbir şekilde, telefonu kaldırmadığı, açmadığı, yes tuşuna basmadığı, konuşmadığı ve konuşmak da istemediği, bu işin bittiğini, düşündüğü, artık bu iş onarılmaz, bu işte geriye dönüş yok dediği. Yalnız bu haber çıktıktan sonra arkadaşlar hem Mert'e hem Afra'ya, bir saldırı oldu sosyal medyada. Bir saldırı başladı. Mert'e de Afra'ya da onları linçleyen bir kampanya, birdenbire böyle bir adeta bir kampanya başladı. Yani, biz bu haberi duyurduktan sonra. Ya bazıları çekemiyor bu çocukları, bu gençleri çekemiyorlar. Yani onların barışma ihtimali bile milyonda bir bile olsa bazılarını çok rahatsız ediyor. Yani çok şaşırıyorum ya. Ne oluyor da bu kadar bir nefret içindesiniz? Yani sizin ekmeğinizi kimse bölmüyor. Kocaman, pasta var ortada dizi dünyasında, oyunculuk dünyasında. İyi olan herkese orada pay var. Yani reklam da alıyorsunuz, alırsınız, dizilerde de oynarsınız, oynuyorsunuz.
Yani ne oluyor da bu Afra'yla ve Mert'le bu kadar çok uğraşıyorsunuz sosyal medyada? Zaten Mert Ramazan Demir'e 2 senedir, 2,5 senedir ben biliyorum sosyal medyada hep böyle bir spamlama, spam yollama devamlı. Çocuğun hesabı 5 milyonu geçemedi doğru dürüst ya. Ben bildim bileli 4 milyon, 5 milyon. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Yani o kadar çok düşmanı var ki Mert'in Afra'yı aradı haberin çıkması bile bazılarını korkuttu ve çok üzdü. Yani bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla onlardan ne kadar nefret ederseniz edin. Onlar birleşmeseler bile bakın size söylüyorum. Birleşme ihtimali zor. Konuşacağız tabii bunları hep konuşacağız da birleşmeseler bile Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu birey olarak ikisi de bu işte artık zirveyi işgal etmek üzereler. Anlatabiliyor muyum? Yani zirvede kim var? Kıvanç Tatlıtuğ mu var? Yanında yer alsın Mert Ramazan Demir de oturacak oraya. Anlatabiliyor muyum? Zirvede kim var? Beren Saat mi var? Serenay Sarıkaya mı var? Yanlarında yer alsınlar. Afra Saraçoğlu çoktan oturdu bile oraya. Böyle biraz popolarını sağa sola çeksinler. Afra'ya da yer açsınlar. Yani dolayısıyla bu çocukların varlığını kabul etmek zorundasınız. Onları linçleyerek, spamlatarak, bot hesaplardan onlarla uğraşarak işte bir yere varamazsınız. Bu çocukları yıkamazsınız. Aşk olur olmaz. Onların bileceği iş ve saygı duyacağız biz. Yalnız bunu söyledikten sonra e, tabii ki bunun ucu açık. Bu son gelişme her şeyin olabileceğini gösteriyor bize arkadaşlar. İkisi arasında. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu arayıp ona ulaşmaya çalışması ve yani kendisinin bir ilişkisinin kimseyle ilişkisinin olmadığını söyleme çabası onun arayı düzeltmek istediğini gösteriyor. Zaten hepimiz şaşırdık, şok olduk. İlişkiler bakın kadın gurur yapabilir, erkek gurur yapabilir. O yaşlarda bunlar mümkün. O yaşlarda hepimiz yaptık bunu. Sizler de yapıyorsunuz. Gençken yapılır. Kanın delikanlı gibi. Delikanlı lafı oradan gelir. Delikanlı. Kanın deli gibi akıyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyayı sen yarattın zannediyorsun. Hele 18-19 yaşında. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Her şeyi senden sorulduğunu zannediyorsun. Her şeyin hakimisin sen. İlişkileri de sen yönettiğini zannediyorsun. Senin alacağın kararın, senin tahmininin doğru olduğunu zannediyorsun. Ya ben 50 yaşında öyle bir yanıldım ki bir işle ilgili bir şeyi böyle %100 böyle diye düşünüyordum. İşle ilgili bir konuda %100 böyledir diye düşünüyordum. Hesap yapıyorum. Yani ilişkileri göz önüne alıyorum. İnsanları söylediklerini bakıyorum, tartıyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde. Şu kişi benimle ilgili yanlış bir kulis yapmış. Benim aleyhimde bir kulis yapmış diye kendi kendime böyle bir karara vardım. Sonra bir öğrendim ki hiç de zannettiğim gibi değilmiş biliyor musunuz? Hiç de zannettiğim gibi değilmiş. Ve o kişi benden tarafmış. Yani onun için bu işin öyle tahminle filan da insanlarla ilgili peşin peşin hüküm vermek doğru değil. Dolayısıyla herkes yanılabilir, hepimiz yanılabiliriz. Gençler daha çok yanılır. Bakalım bir otursun, biraz daha geçsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Ondan sonra olacakları hep birlikte göreceğiz diyorum ve sizlerden ricam hem Mert Ramazan Demir'e sahip çıkın, hem Mert Ramazan Demir'e laf söyletmeyin ve söylemeyin, hem de Afra Saraçoğlu'na laf söyletmeyin ve söylemeyin. Anlatabiliyor muyum? Biraz zaman arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle ben de mutlu oluyorum yayın yapınca sizlerle. İşimi çok sevdiğimi sizler de fark ediyorsunuz, biliyorsunuz. Yoksa haftada 7 gün benden başka hiç böyle yayın yapan yok. Ne siyasetçi, ne sporcu, gazeteci olarak, ne magazinci haftada 7 gün ve her seferinde 45 dakika, 1 saat yayın yapan yok. Çok severek yapıyorum işimi. Çok şükür ki gazeteciyim. Çok şükür ki televizyoncuyum ve her gün de yazı yazıyorum. Yazılarımı da okuyun lütfen. bilalozcan.com web sitemde bugün de bir yazı yazdım yine Afra ve Mert'le ilgili. Yazılarımı lütfen okuyun.
Sizleri çok seviyorum. Beğenmediyseniz beğen 138'de kalmış. Ya dünkü beğen 500'e ulaştı neredeyse biliyor musunuz? Niye 138? Lütfen şu beğeni biraz yükseltin. Lütfen, lütfen. Ve konuşmamı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz, bana sormak istediğiniz özel konular da sorabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi rahatlıkla sorabilirsiniz. Onun için diyeceksiniz ki bana, "Hiç okumuyorsun ki mesajlarımızı." Hayır, gün içinde çok okudum gördüğünüz gibi yayın içinde. Şimdi de bakıyorum. "İyi ki varsınız, günümüz şenleniyor." diyor Sıla Deveci. İyi ki varsın Sıla. Aysel Eliyeva okuyorum diyor. Günel Eliyeva, "Biz de sizden gurur duyduk." diyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bilal abi hiç iyi olmadı. Mert'in çekemeyenin çok bu da işlerine geldi. Yani Mert'in çekemeyenin çok olması doğal çünkü sektörde çok büyük bir para var arkadaşlar. Çok büyük para var. Bakın Mert bu işe başladığında, Yalı Çapkını dizisi başladığında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sete prodüksiyonun yani yapım şirketinin Fiat arabasıyla, Egea arabasıyla gidip geliyordu. Evlerinden alınıyorlardı biliyorsunuz değil mi? Yani o yerli malı tangır tungur arabalardan Murat Şahin'in biraz daha yeni modelleri bunlar. Doğan Şahin vardı eskiden. Murat 124 vardı. Fiat Egea yine aynı fabrikadan çıkıyor daha iyi. Şimdi kendilerinin altında çifter çifter arabalar var. Allah daha çok versin. Arabaların her biri 20 milyon lira şu bu. Yani bu işte çok büyük para var. Eğer başarılı olursan, sevilirsen, milyonlar insanlar seni severse, reyting kazanırsa senin oynadığın diziler, sinema filmleri izlenirse Allah sana yürü ya kulum der. Hem para verir hem şöhret verir. Ve bu kısa sürede olur. Kolay değil arkadaşlar. Şöhreti, başarıyı bir arada götürüp taşıyabilmek ve aşk ilişkisini de bunlarla beraber taşıyabilmek, götürebilmek ve bütün herkesin de gözü sizde. Gazeteciler yakalamaya çalışıyor, hayranlar sizde selfie çektirmeye çalışıyor. Türkler yetmezmiş gibi Rusya'dan geliyorlar, Gürcistan'dan geliyorlar, Romanya'dan geliyorlar. Yalı'nın karşısında duvarın üzerine çıkıyorlar. İçeriği gözetliyorlar, çekmeye çalışıyorlar. Yani bu kadar böyle bir etrafın kuşatılmış, özel hayatında da öyle. Evinin kapısına kadar geliyorlar gazeteciler, seni gözetlemeye çalışıyor. Kolay değil yaşadıkları hayat. Onun için darılmaca, gücenmece olmadan bu arkadaşları, Afra'yı, Mert'i ve sevdiğimiz diğer oyuncuları idare edeceğiz. Onlara da empati yapacağız dedikten sonra iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.